Merhaba arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu bu üzerimde görmüş olduğunuz kruvaze ve arkadan bağlamalı crop top bluz. Bu bluz son zamanların, bu senenin en moda bluzlarından biri. Ben de dedim neden dikmeyeyim. O yüzden sizin için bir tane diktim. Eğer bu videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoyu ya da diğer videolarımı izleyerek herhangi bir şey yapar veya dikerseniz benimle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Hemen videoya geçebilelim. Elimde böyle bir kumaşım var. Ben bunun krep olduğunu düşünüyorum. Hafif esnek ve böyle kırışmaya çok müsait bir kumaş bu. Ama efil püfür tam yaza uygun. Kalıp olarak tişörtümü kullanacağım. Tişörtümü koydum. Bir penye bir tişört bu. O yüzden 1 santim kadar fazla çiziyorum. Penyemden, çünkü diğer kumaşım penye kadar esnemediği için. Arkası da bağlamalı olacağı için arkasında yakasından itibaren etek ucuna kadar direkt V kesiyorum. Daha sonra bu çizdiğim yerlerden kesiyorum. Dikiş payı bırakmıyorum. Zaten fazla çizmiştim. Kestikten sonra bu şekilde görünüyor. Bu iki parça arka kısmımız. Ön kısmını ise gene aynı şekilde tişörtümü koydum. Omuzunu ve yanlarını işaretliyorum. Önümün kruvaze kısmı nereye kadar gelecek ona karar veriyorum. Kol oyuntumu veriyorum. Arka taraftan biraz daha içe doğru olacak şekilde. Yine dikiş payı bırakmadan kesiyorum çünkü bıraktım ben bunu çizerken. Önün kruvazesini biraz daha uzatmaya karar verdim. Yakası çok açık dursun istemedim. Zaten arkası açık. 2 parça ön oluşturdum şu an. Kestikten sonra bu şekilde görünüyor. Önlerime pens yapacağım. Yan tarafından ortaya doğru 11 cm işaretliyorum. Pens genişliğimi 5 cm yapıyorum. Ortası da 2,5 cm. Pens uzunluğunda 11 cm yapıyorum. Göğsümün altındaki pensi bu şekilde yaptım. 2 tane daha pens yapacağım. Yan tarafa da pens yapıyorum. Yan taraftaki pensimin uzunluğunu göz kararı karar verdim. Herhangi bir ölçüm yapmadım ama genişliği 4 santim. Her bir kanat 2'şer santim olacak. Ön taraftan da bir pens yaptım. Onun da uzunluğuna göz kararı karar verdim bu ilk yaptığım pense göre. Onun da genişliği 4 santim, 2'şer santime 2'şer santim. Daha sonra penslerimi bu gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. 2 ön, 2 arka parçam oldu. Arka ve ön parçalarımı yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyorum. Omuzlarından düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Kolumdaki volanları yapacağım. O yüzden koltuk genişliğimi ölçüyorum. Bu genişliğe göre volanımın iç kısmını ayarlayacağım. 56 cm geldi. Ben 58 cm yapacağım dikiş payı bırakarak. Bunun için her zaman gibi tepsiden faydalanıyorum. Tepside 58 cm'yi ölçtüm. Yanlarından siyah bantla bantladım işaretlemek için. Dairemi çizdikten sonra yayımı daha doğrusu volanımın genişliğini 11 cm olarak karar verdim. Cetvelimi o yayın etrafında gezdirerek 11 cm uzaklıkta noktalar işaretliyorum. Daha sonra rigayla da bu işaretlediğim yerleri aynı şekilde alttaki yaya benzer bir şekilde birleştiriyorum. Yani bir tane daha büyük bir yay oluşturuyorum. Volanları genelde tabak, tepsi gibi aletlerle, edevatlarla çiziyorum. Çizdiğim yerden kesiyorum. Spiral volan da yapabilirsiniz ama benim bu şekilde daha kolayıma geliyor.
İkinci volanımı da birinciyi üstüne koyarak yapıyorum. Kesiyorum. 2 tane volan oluşturdum. Daha sonra bu dikmiş olduğum ön ve arka parçadan oluşan kısmın üzerine volanımı yerleştiriyorum. Gösterdiğim yerden düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Arka ve önümü ve artık kolumun ucunda bulunan volanımı birleştireceğim. Koltuk altımı bu şekilde toplu iğneyle tutturdum. Gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Önüne bu şekilde incecik bir kıvırma yapacağım. Önünü ve arkasını, tüm yaka hattını diyeyim. Bu gösterdiğim yerlerden incecik kıvırıyorum. Volanların ucunda tek sefer kıvırdım. 2 seferde kıvırabilirsiniz. Ön kısmını da bu şekilde kıvırmış oldum. Daha sonra ön kısmını penslerin yanına bir büzgü yapmaya karar verdim. Bu şekilde iplikle teyelledim. Daha sonra çekiştirerek ipliğin ucunu düğümledim. Güzel bir büzgü elde etmiş oldum. Aslında bir büzgü ayağı sipariş ettim ama henüz gelmedi. AliExpress'ten sipariş ettim düz olduğu için. Büzgümüz de bu şekilde oldu. Sıra geldi artık 2 ön 2 arkadan oluşan 2 parçayı birleştirmeye. Belimin çevresini ölçtüm. 2'ye böldüm. Ne kadar genişlik istiyorsam 2 parçayı da aynı şekilde işaretledim. İşaretlediğim yerleri üst üste getirdim. Bu orta kısmını iğneyle tutturuyorum. Bu arada bu işaretlediğim yer arkadan öne doğru benim 37 santimetreydi yanlış hatırlamıyorsam eğer. En altındaki bağlama kısmına gelecek olan şeridi kesiyorum. Bir ölçüsü yok bunun. Kumaşım zaten bu kadar kalmıştı. O yüzden bu kadar genişlik yaptım. Biraz zaten yamuk defosu vardı. Bir tarafını kestim. Daha sonra 2'ye katladım. Diğer tarafını da o tarafını taklit ederek kesiyorum. Kumaşımı en verimli şekilde kullanmaya çalışıyorum daha doğrusu. Bu gösterdiğim yerlerden üst bedenle altındaki bağlama yerini birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi arkası açık, önü kapalı bir bluz oldu. Önü kruvaze, arkası da tamamen açık. Büzgüleri de bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.